Merhaba sevgili dostum. Bazen tarihte öyle metinler ortaya çıkar ki sadece içindekiler değil, nerede bulunduğu bile insanın tüylerini diken diken eder. Düşünsene, bir çölün ortasında binlerce yıl boyunca açılmamış bir mağara. İçinde kuma gömülü küpler ve o küplerin içinde insanlığın en eski sırlarını taşıyan parşömenler. Bu kayıtlar sıradan bir keşif olarak kalmaz. Onlar tarihin sessizce sakladığı bir hafıza gibi, İnançların, ritüellerin, yasaklanmış öğretilerin ve yazılması yasak fikirlerin bir araya geldiği mirastır. Ve aslında daha da çarpıcı olan ise şu düşünce. Bu metinler sadece saklanmamış, sanki bir şeyden korunmuş gibi. Ama kimden ve neden? Bu sorular tam olarak cevap arasa da işte bugün Ölü Deniz parşömenlerinin izlerini süreceğiz. Bu metinlerin neden binlerce yıldır saklandığını, kimler tarafından yazıldığını ve neden bazı bölümlerin hala açıklanmadığını konuşacağız. Eğer hazırsan başlıyoruz. ...1947 yılında yaşanan keşif, resmi kayıtlarda sıradan bir hikaye gibi anlatılır. Ama araştırmacıların bir kısmı bunun fazla masum olduğuna dikkat çeker. Çünkü o yıllarda bölge büyük güçlerin gözetimindeydi. Arkeolojik alanlar çoğu zaman askeri gözetim altında olurdu. Ve nedense bu parşömenlerin bulunduğu bölge yıllar boyunca fazla sessiz tutuldu. Söylentilere göre bölgede yıllardır çalışan bazı Avrupalı arkeologlar bu mağaraları zaten biliyordu. Hatta bazı parşömenlerin 1930'larda sessizce yurt dışına çıkarıldığı iddia edilir. Resmi anlatıda ise hikaye şöyle geçer. Bir çoban keçisini ararken mağaraya taş atar. İçeriden bir çanak sesi gelir. Merak edip içeri girer ve küpleri bulur. Bu hikaye tesadüf gibi görünür ama gerçek tesadüflerden daha karmaşık değil midir? Çünkü aklımıza bazı sorular gelir. Neden binlerce yıllık küpler hiç kırılmamış halde duruyordu? Ya da neden mağaraya giriş tamamen kapatılmıştı? Ve neden metinler neredeyse hiç zarar görmemişti? İşte bazı araştırmacılar bu sorulara şöyle cevap verir. Bu parşömenler dikkatle korunmuş olabilir. Genel kabul, bu metinlerin Esseniler adlı bir topluluğun yazdığı düşünülür. Esseniler, kendi döneminin diğer dini topluluklarından daha farklı bir yapıya sahipti. Daha içe kapanık, ritüelleri daha katıydı. Saflık kavramını takıntılı gibi korurlardı. Bilgiyi herkesle paylaşmazlardı. Yeni bir çağ beklediklerini söylerlerdi. Bazı tarihçilere göre Esseniler bir nevi mistik akademi gibiydi. Ve komplo teorisyenlerinin sorduğu soru, Esseniler yalnızca bir mezhep değil, bir sır taşıyıcı topluluk olabilir miydi? Bu soruya kesin cevap olmasa da parşömenlerdeki içerik bu ihtimali destekleyen birçok iz taşır. Bazı metinler insanın içsel dönüşümünü anlatır. Bazıları ışık oğlu ve karanlık oğullarından söz eder. Bazıları ise öğretmenin kayıp öğretilerini aktarır. İlginç olan şu ki, bu öğretmen figürü hiçbir yerde net tanımlanmaz. Sanki kim olduğu özellikle gizlenmiş gibi. Ayrıca parşömenlerin en çok tartışılan kısmı bildiğimiz kutsal kitaplarda olmayan ayrıntılardır. Metinlerde meleklerin görev düzeni detaylı anlatılır. İnsan-melek arası varlıklardan söz edilir. Karanlık güçlerle yapılan sembolik savaşlar yer alır. Şifa yöntemleri şaşırtıcı şekilde kapsamlıdır. Bazı bölümler mevcut teolojik yapılarla çelişir. İşte bazı figürler yasaklanmış olması gereken bilgiler taşır. Asıl tartışma ise öğretmen figüründe başlar. Bu kişi kimdi? İsa mı? İsa'dan önce gelen bir reformcu mu? Yoksa tarihten bilerek silinen bir mistik mi? Burada komplo araştırmacıları daha da ileri gidip bu öğretmen dönemin otoriteleri için tehlikeli bir bilgi taşıyordu der. Bu bilginin ne olduğunu hala kimse bilmese de metinlerdeki boşluklar komplo teorilerini güçlendirir. Neden bir topluluk metinlerini mağarada saklasın? Bu sorunun cevabı basit değil. Ama birçok araştırmacı aynı noktaya dikkat çeker. Bu metinler dönemin otoritesiyle çatışıyordu. Çünkü alternatif bir teoloji sunuyorlardı. Resmi yorumlarla çelişiyordu. Dini gücü elinde tutan kurumları sorguluyordu. Kutsallığın bireysel bir yolculuk olduğunu söylüyordu. Ruhban sınıfını gereksiz gösteren öğretiler içeriyordu. Bu yüzden bazı parşömenlere erişim yıllarca sınırlandı. Bazı metinler ise hiç açıklanmadı. Bazılarının orijinali hala görülmedi. İşte asıl komplo burada başlıyor.
Acaba bazı parşömenler gerçekten yok mu yoksa saklanıyor mu? Bu soruya kimse net cevap veremez. Ama buluntuların ilk yıllarında bölgeyi gezen bazı askerlerin ellerinde kayda geçmeyen parşömenler görüldüğüne dair iddialar var. Toplamda 11 mağara resmi olarak keşfedilmiş ama bazı arkeologlar 12. bir mağaradan söz eder. Bu mağaranın varlığı resmen kabul edilmese de yıllardır şu söylenti dolaşır. 12. mağaradaki metinler bulunur bulunmaz sessizce çıkarıldı ve bu metinlerin Avrupa'da özel bir arşivde Hieronim koleksiyonu adıyla saklandığı iddia edilir. Bu koleksiyon asla doğrulanmamıştır. Ama parşömenlerin bulunduğu yıllarda bölgede görev yapan birkaç araştırmacının notlarında şu ifade geçer. Keşfedilmemiş yeni bir boşluk. Bu boşluk hiçbir zaman resmi kayıtlara geçmez. Ama iddialara göre o boşluk 12. mağaranın ta kendisidir. Parşömenlerdeki bilgilerin tehlikeli görülmesinin birkaç nedeni vardır. Bunlardan bazıları Mesih bir kişi değil, bir dönüşüm hareketi gibi sunulur. Bu da normal Mesih anlatısından farklıdır. Bazı metinlerde melekler bilinen şekillere uymaz. Işık ve karanlık arasındaki savaş felsefi değil, neredeyse kozmolojik bir plan gibidir. Ayrıca kutsallığın insanda başladığı fikri hiyerarşiyi sarsar. Tapınak düzenini eleştirir, bu da politik olarak tehlikeli görülür. Ve son olarak bazı metinlerde tanrısal isimlerin özel kullanım yöntemleri anlatılır. İşte bu bilgiler geleneksel ruhban sınıfı tarafından saklanması gereken sırlar olarak görülürdü. Ve belki de en ilginci, bazı metinlerde geleceğe dair sembolik kehanetler yer alır. Bu kehanetlerin bir kısmı belirsizdir. Ama uzmanlar bu bölümlerin bilerek eksik bırakıldığını söyler. Ölüdeniz parşömenleri dinlerin oluşumuna dair büyük bir soruyu tekrar gündeme getirir. Bugün bildiğimiz dini yapı aslında eksik bir resmin sadece görünen kısmı olabilir mi? Bu parşömenler kutsal kitapların erken dönem yorumlarını gösterir. Bazı ayrıntılar bugünkü anlatımlarla çelişir. Bazıları tamamen farklıdır. Bazıları ise mevcut anlatılarda hiç yer almayan, unutulmuş ya da unutturulmuş detaylar taşır. İşte bu yüzden şu soruyu sormadan edemeyeceğim. Acaba biz tarihin yalnızca izin verilen kısmını mı biliyoruz? Çünkü bu metinler bir dönemin yalnızca inançlarını değil, aynı zamanda tartışmalarını, yasaklanmış fikirlerini ve bastırılmış yorumlarını da yansıtır. Bir bakıma tarihin gölgede kalan tarafını gösterir. Bugüne ulaşan kutsal metinlerin yüzlerce yıl boyunca derlendiği, seçildiği ve düzenlendiği düşünülür. Peki bu süreçte nelerin çıkarıldığını ya da nelerin saklandığını biliyor muyuz? Birçok araştırmacı bu noktada kararsız. Ama parşömenlerin sunduğu resim hiç değilse şu ihtimali düşündürür. Belki de tarih düz bir çizgi gibi anlatıldı ama gerçekte çok daha karmaşıktı. Bazı metinler bildiğimiz karakterleri farklı tanımlamış olabilir. Belki de bazıları olayların zamanlamasını değiştirmiştir. Bazıları ise aynı hikayeyi tamamen başka bir şekilde anlatmış olabilir. Yani bu parşömenler büyük bir sırrın izlerini taşır. Kim bilir? Belki de bu insanlar dönemlerinde yaklaşan bir tehlikeyi fark etmişti ve metinleri gelecekteki bir dönemi işaret etmek için sakladılar. Bazı teorilere göre parşömenlerin saklanma sebebi gelecekte ortaya çıkacak bir lideri ya da öğretmeni işaret etmektir. Bazılarına göre ise parşömenlerdeki bilgi tam çözüldüğünde eksik olan tüm parçalar yerine oturacak. Bugün bildiğimiz tek şey şu ki, Ölüdeniz parşömenleri sadece bir keşif değil, insanlığın hafızasında açılmış bir ışık. Eksik parçalar tamamlandıkça soru işareti daha da büyür. Belki de en büyük sır hala çölde bir yerlerde. Kumların, taşların ve zamanın altında saklanıyor. Ve belki bir gün o 12. mağara gerçekten bulunur. İşte o zaman sorulacak soru şu: bu bilgiyi kaldırabilecek miyiz? Bu bölümün de sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. O zamana kadar kendine iyi bak, hoşça kal.